Şöhret öyle bir şeydir ki kendi kendine gelir. İnsanın isteyip istememesinin ehemmiyeti yoktur demişti Ömer Seyfettin. Kader de bu videoda adı geçecek olan kişilerin isteyip istememesine bakmadı. Kimisi çok istiyordu ama sağlığında değeri anlaşılmadı. Kimisi de hiç arzu etmiyordu ama ölümünden sonra da olsa ismi ışıldadı. İşte karşınızda onlar. Franz Kafka. Eserlerinin neredeyse hiçbiri o hayattayken basılmadı. Dönüşüm, Dava, Aforizmalar gibi son derece önemli ve popüler eserlerinden kendisi dışında hiç kimse haberdar değildi. Hatta ona kalsa öyle kalacaktı ve ölümünden sonra eserleri yakılacaktı. Neyse ki yakın bir arkadaşı onu dinlemedi ve yazdıklarını yayınlattı. Hayatı zaten baştan kaybedilmiş bir savaş olarak görüyordu ama ölümünden sonra ismi yeniden hayat buldu. Charles Bukowski. Hayatı boyunca sokakta yaşamak, alkolizm gibi önemli sorunların ortasında bulunmuş yazarın yazdığı hikayeler sürekli olarak dergilerin kapısından döndü. Bu durumdan dolayı demoralize oldu ve 10 yıl boyunca yazmayı bıraktı. Yaşam tarzı yüzünden birden çok kez tutuklandı ve dayak yedi. Günümüzde popüler hale gelmiş olan şiirleri ve kitapları ancak vefatından sonra değer bulmaya başladı. Vincent van Gogh. Hayatı boyunca 800 civarı tablo yapan ünlü ressam bunlardan yalnızca bir tanesini satabilmiş, onu da uygun fiyata bir arkadaşına vermişti. Yokluk içinde yaşadı. Hayat ona maddi anlamda zor olduğu gibi manevi anlamda da zordu. En ünlü eserlerinden olan Yıldızlı Gece tablosunu yaparken akıl hastanesindeydi. Hayata gözlerini yine akıl hastanesinde şüpheli bir ölümle kapadı. Göğsüne açılan bir kurşun yarasıydı ölüm nedeni. Bu kurşunun bir cinayet mi yoksa intihar kurşunu mu olduğu hala belirsizdir. Onun da değeri ölümünden sonra anlaşıldı. Friedrich Nietzsche, beni 21. yüzyılda anlayacaklar demişti. Hayatı, sağlığını hiçe sayarcasına çalışmakla geçti. 24 yaşında profesör olması da bunun ilk kanıtıydı. Böyle buyurdu Zerduşt, ahlakın soykütüğü üzerine ve Deccal gibi önemli eserleri yaşadığı dönemde hak ettiği ilgiyi görmedi. Ölümünden sonra kız kardeşi ve eşi geriye kalan not ve kitaplarını yeniden düzenledi. Johann Sebastian Bach. Ünlü besteci yaşamı boyunca yalnızca üst düzey kültür insanları ve seçkinler tarafından tanınıyordu. Ölümünden bir asırdan fazla bir süre sonra ismi en büyükler arasında anılmaya başlayıp yerini buldu. Sevgili arkadaşlar, videoyu bu noktaya kadar izlediğinize göre bir beğeni ve aboneliğinizi alırım. Sizin de belirtmek istedikleriniz varsa yorumlarda buluşalım. Kanalıma davetlisiniz.